Selamlar sevgili dostlar. Bugün Eskişehir'e doğru gitmeye karar verdim. Bunu neden bu zamana kadar bekledim veya işte yorumlarda da neden gitmiyorsun diye yazanlar vardı. Profesyonel gözle alan açmam gerektiği ve biraz zaman vermem gerektiği söylendiği için bu zamana kadar bekledim ama artık konuşmamız gerektiğini düşündüğüm için ve iletişim kurmadıkça da ara açıldığını hissettiğim için gitmeye karar verdim ama bunu da böyle kapıya gidip de ben geldim gibi demek yerine dün akşam Hasibe'nin babasıyla konuştum. Dedim ki baba böyle benim böyle bir düşüncem var. O da dedi ki belki konuşmak istemezse peki o zaman kötü hissetmez misin kendini diye sordu. Ben de dedim ki ben bunu göze alıp da geliyorum. En kötü seni görmüş olurum. Seninle konuşmuş olurum. O da tamam dedi. Dedim şimdiden söyleme belki hani görüşmek istemezse hani rahatsız olmasın. Ben kapıya geleyim usulünce sana söyleyeyim. Sen de söylersin. Eğer kendini buna hazır hissetmiyorsa o zaman hiç zorlamayız. Ben döner gelirim. Sağ olsun o da kırmadı beni. Uzun bir aradan sonra ilk defa Hasibe ile konuşma olacak. Benim için de çok heyecanlı bir an. İnşallah sonucu güzel olur. Sizin de dualarınıza da güveniyorum. Rabbime de güveniyorum. İnşallah bu yolculuğun sonunda mutlu bir şekilde, bu videonun sonunda da siz de mutlu bir şekilde bir sonuç alırız. Öncesinde araçla ilgili yola çıkmadan motorcumuza uğrayacağız. Birkaç yapılması gerekenler var. Ondan sonra tekrar yola devam ederiz. Hadi bakalım. İnşallah hayırlı bir yolculuk olsun. Biraz mazotumuz yok ya. İnşallah gideriz gideceğimiz yere kadar. Nasıl dikkat etmemişim ben buna. Bakalım ne kadar gösteriyor. Yedek yakıt diyor. Çözemedim ya. Tam şu arabanın şeylerini de öğrenemedim ama herhalde gider ya. Hadi bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu yolculuğun sonunu hayra çıkar inşallah. Bu arada siz nasılsınız yolculukta? Onu da göstereyim. Şöyle konumlandırdım sizi. Dilerim inşallah orada yine Hasibe yerini alır. Siz zaten karavanın her yerine yerleşebiliyorsunuz. Devam edelim. Siz de kapatalım. Evet, mazotumuzu aldık. Şöyle göstereyim. Full'e yakın 3000 liralık aldım. Neredeyse fullendi gibi ama dipti ya. Korktum yani. Şimdi yolculuk devam ki. Gördüğünüz üzere az önce Özmer Otomotiv'den Haluk Ustam'ın yanından çıktım. Zaten biliyorsunuz hani biz ilk aracı aldığımızda tesadüfen böyle tanışmıştık kendisiyle. Ve sonrasında da çoktan tavsiyedir arkadaşlar. Onunla neler yaptık? İşte hem aracın yağ bakımları falan işte bakım zamanı gelmişti. Yoldan önce onları halledelim dedik. Hem de aküm biraz zayıftı. Tekleye çalışıyordu. Hiç riske girmeyeyim dedim. Şimdi yollarda bellerde bir sıkıntı yaşamayalım diye. Aküyü de yeniledik. Sağ olsun ondan sonra Haluk Ustam'la vedalaştık. Bir beraber bir yemek yedik. O
görüntüleri çekemedim ama onun tavsiyesiyle Samet kardeşimle tanıştık. Gerçekten partikül filtresi, işte NOx sensörü bilmem hani sarı ışık da yanıyor diyor. Yani çok pahalı işler olduğu için bu işler sürekli de bir arıza verdiği için açıkçası ben yazılımı bekliyordum. Son 654 motor olduğu için henüz yazılımı çıkmamıştı. 10 numara çok hızlı bir şekilde hemen bütün şeyleri yazılımla iptal etti ve çok şükür onu hallettik. Ben bir telefon çalıyor, bir bakayım bakalım kimmiş. Efendim? Alo Ümit Bey, merhabalar. Hasibe Hanım'ın avukatıyım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Geçen haftalarda Hasibe Hanım yanımıza geldi. Bir boşanmayla ilgili bir durumdan bahsetti. Anlaşmalı boşanma için sizinle de görüşmemi istedi. İşler bu noktaya gelmiş. Babasıyla da konuştuk ama ben yine de bir şekilde bir konuşmak istedim. Yani hani sevgililik olsa bile, bırakın 8 yıllık evliliği, son bir konuşulur. Hani buradan döner mi bu iş bilmiyorum ama yine de ben elimden geleni yapacağım. Sağ olsun Hasibe'nin babası da bu konuda yardımcı oluyor. Öyle dostlar. Ne diyelim, işte siz de şahit oldunuz. Yolda giderken de biraz şeyimi kırdı. Neyse. Ne diyorduk? Yani işte gördünüz zaten dostlar, o arkadaş Samet. Biraz bir mola verelim ya. Birazdan geleyim ben. Bir sarsıldım. Evet dostlar. Araba rahatladı gibi de geldi bana. Yani gidiyoruz, yolculuk yapıyoruz bakalım. İlk defa da yalnız yolculuğum bu arada. Elimden geldiğince okuya okuya gidiyorum. Ayetel Kürsü, İhlas, Felak, Nas. Ama biraz tabii yani şu arayı belki daha önceden versek daha iyi olabilirdi. Yani işimiz daha kolay olabilirdi ama gidip konuşabilirsek eğer daha da netleşecek. Bugün herhalde bir şeyler netleşecek gibi yani. Çünkü gördüğüme göre adımlar bir şekilde atılmış. Dur bakalım. Allah'tan ümit kesilmez. Ne diyelim? Enseyi karartmayalım. Gidelim biz elimizden geldiğince kendimizi ifade edelim. Özrümüzü dileyelim. En azından bu yol ayrımı olacaksa da benim 40 yıl içindeki en güzel 8 yılımı geçirdiğim kadınla da bir vedalaşmak isterim. Konuşmak isterim. Umarım o da buna açıktır. Gidelim bakalım, yola çıkalım. Çiçeğimizi yaptırdık. Eskişehir'e geldim. Saat kaç oldu? 16.03. İyi saatler. Güzel. Babasını arayacağım. Çok heyecanlandım ya. Niye böyle sanki 8 yıllık karımı denk görmek istedim de sanki ilk defa görüşecekmişim gibi bir his var yani. 2 ayda nasıl böyle olduk ya. Biraz çok heyecanlıyım. Bakalım inşallah orada güzel konuşabilirim. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum yolda. Şimdi babasını bir arayalım. Tabii konuşacaklar mı bakalım. Ne olacak göreceğiz ya. Hayırlısı. Dualar edeyim biraz, ondan sonra arayayım. Biraz da sakinleştireyim kendimi. Birazdan görüşürüz. Ben tabii girince kamera açamayacağım orada. Girersem eğer inşallah şu dakikadan sonra Hasibe ile beraber duyururuz bunu size ya. Vallahi böyle kamera açmak da garip oldu. Yani arkadaşımla beraber gelmişim gibi de hissediyorum. Bir yandan iyi hissediyorum ama bir yandan da garip hissediyorum, bilmiyorum. Ağzım dilim kurudu. Ben tekrar açarım kamerayı. Görüşürüz dostlar. Hadi bakalım. Evet, evin oraya geldim ama babası telefonu açmadı. Herhalde müsait değil ki, karavanları kapının önünde de diğer kendi arabaları yok. Acaba dışarıdalar mı ya? O kadar heyecanlandım ki ya. Yüzüm kızarmış mı? İnşallah bu heyecanla doğru düzgün kendimi ifade edebilirim ya. Yutkunamıyorum bile vallahi. Evet dostlar, işte bu durumlara gelmemek için birbirinizin değerini bilin. Vallahi bir kere daha kalkın, birbirinize sarılın. Ailesi, arkadaşı, annesi, babası, neyse artık. Babası inşallah dönerse, o kadar sıcaklıyorum ki. Allah'ım yardım et ya Rabbi.
sanki böyle yani bir yönden de şey gibi ya, bütün hayatın belirlenecekmiş gibi ya. Bu arada arkadaşlar şey de düşünmeyin yani hani sadece bir şeylerin kararını hani Hasibe veriyormuş gibi de olmasın yani. Hani bu bir ilişkiydi ve belki de bu noktaya geldiğimiz için şu an o bir karar veriyormuş gibi. Ben sanki hani uğraşıyormuşum da uğraşmıyormuş gibi falan algılamayın. Kim yuvasını bozmak ister? Kimse istemez. Hasibe de istemez. Tanıyorsunuz zaten yani. Dünyada tanıyacağınız en iyi insanlardan biridir. Gerçekten öyle yani. Ve gerçekten böyle ne olursa olsun sonuç yani benim hayatımdaki en değerli insan olarak kalmaya devam edecek. Bunu da bilin. Aman dostlar yani şeye düşmeyelim. Hiçbir zaman yani. Zaten her şeye bölünüyoruz ya. Bir de Hasibe Ümit diye bölünmeyelim. Aman diyeyim yani. Biz birlikte çok güzel anıları olan iki insanız. İş buraya geldiyse ikimizde de kabahat vardır. Ama ben dediğim gibi ben bir erkek olarak kabahatin yani kabahat midir bilmiyorum ama yönetemediğimiz ilişkinin yani içindeki hatalar, tahammülsüzlükleri çoğunluğunu kendi üzerime alıyorum. Çünkü yani böyle biraz da böyle de olduğu için, öyle olduğunu düşündüğüm için herkes kendine bakıyor. Empati yapıyor. Değerlendirirken karşı tarafı suçlamak kolay ki ilk tepkiler hemen hemen her insanda belki öyle olabiliyor ama insan biraz oturup düşündükçe kendi yaptığı hatalarıyla yüzleşiyor. Bu da güzel bir şey yani en azından devamında bir şey olacaksa. Allah'ın babası arıyor. Hadi bismillah. Alo. Alo. Heh. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Ben yakınım size. Hani sana söylemeden kapının önüne çekmeyeyim dedim yine. Ya şimdi şöyle Hasibe arkadaşına gitti. 5-5.30 gibi gel dedik ona ama O zaman beklerim baba. Ne yapayım? daha iyi olur ya. Ben gelince hemen şey yapayım seni arayayım. Ya senden ricam hani konuşmak istemezse baba en azından bitecekse de Yok, son şimdi, konuşma olsun diye. Ben söyledim geleceğin. Ne haberi var? Var mı? Var. Bu annemin evine çıkacağız orada konuşacağız. Tamam iyi bari ya. En azından yani bana da bir konuşma hakkı olmuş olması çok sevindirdi Tamam. yani. Hı hı. Allah Tamam. razı olsun. Teşekkür ederim. Ben gelince seni ararım. Sence hiç bir faydası olur mu konuşmanın? Ne düşünüyorsun? %5. Olsun. %5 ihtimal veriyorum yani hiç değil de yani %5 veriyorum yani olabilir. Tamam baba. Tamam. İyi Tamam. hadi bakalım haberleşiriz o zaman. Görüşürüz. Tamam. Sağ ol baba. Duydunuz ya bu anları koyar mıyım videoya bilmiyorum. İnşallah olumlu olur. İnşallah olumlu olur da %1 olsa o birin peşinden koşacağım Allah'ın izniyle. İnşallah eşimi tekrar kazanmak için her şeyi yapacağım. O da yapacaktır. Ben ona inanıyorum yani. O da görünce belki konuşunca işte bir şeyler değişecektir. Arkadaşlar sizin dualarınıza çok güveniyorum. Rabbime çok güveniyorum. Rabbim sevenleri ayırmaz. İnşallah eğer çok dönülmez yerlere gitmediyse Allah'ım da bu işte bize yardımcı olacaktır. Sizin dualarınız, güzel dualarınız hala aklıma geldikçe çok duygulanıyorum. Ama Hasibe şu an dışarıdaymış. 1,5 saat sonra gelecekmiş. Ben ne yapacağım 1,5 saat? Ben gideyim bir yerde oturayım İkindi vakti geldi. İkindiyi kılayım. Ondan sonra bakarız. Dostlar görüşürüz. Güzel haberlerle dönerim inşallah Allah'ım. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Heyecanımı görüyorsunuz. Ne konuştuğumu da bilmiyorum. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Bir ağlamak geliyor, bir gülmek geliyor. Bir en azından konuşacak olması bile o kadar mutlu etti ki beni. Mahalle arasındayım. İnsanlar bakıyorlar. 8 yıl oldu hala video çekerken utanıyorum ya. Şöyle Porsu'nun yanına çektim. Burası çok güzel böyle Eskişehir'de Kanlı Kavak Parkı diye geçer. Hatta bak karavanlar da koymuşlar ileride görüyorsunuz. İnsanlar böyle suyun kenarında otururlar. O yüzden burası çok keyiflidir. Burada bekleyeceğim. Şurada cami varmış. Oraya gidiverdim hemen. Orada da aranızdan biriyle denk geldik. Çok tatlı bir arkadaştı. En azından sohbet etmek rahatlattı. Bu arada heyecandan ben şeyi unuttum. Şimdi ayaküstü zaten çiçek. Çok da çiçekçiden yaptırdım ama biraz orada çok malzeme yoktu. Mikrofonla düşüyor. Çok saçma şeyler yaşıyorum ya. Artık bir dahakine daha çok çiçekler İnşallah alırız. Çiçek aldım ama neyi unutmuşum biliyor musunuz dostlar? Bir tatlı almamışım ya. Çikolata, çiçek, çikolatayla gidilir kız istemeye değil mi sonuçta? Zaten vermezlerse kaçıracağım. Eşimi kaçıracağım. Video başlığını öyle mi yapsam acaba? Eşimi kaçırıyorum diye. Kendimi de rahatlatamıyorum şakayla. Şimdi oraya girince de muhtemelen ben şaka yapmaya kalkacağım. Çünkü böyle bir gergin olabilir ilk etapta. Ne kadar birbirimizi tanıyan insanlar olsak da hani bir ortam gergin olabilir. İnşallah şakanın dozunu kaçırmam. Ufak ufak böyle şey yapabilirim belki. Aklıma gelirse rahatlatmak adına. Sonra
Sonrasında da kendimi ifade etmeye çalışırım. Bilmiyorum bu heyecanla nasıl edeceğim ama gidelim bir tatlı alalım. Ne alayım? Pasta alayım. Hasibe çilekli pasta sever. Çilekli pasta alayım. O zaman pastayı alayım. Geçeyim çünkü yarım saate muhtemelen görüşürüz. O zaman görüşürüz. Kaçıncı görüşürüz dedim bu videoda onu da bilmiyorum da. Eskişehir de güzel şehir be. Onu da özlemişim yani bu arada. Bayağı oldu gelmeyeli. Güzel geldi yani şöyle Eskişehir'de Porsu falan görmek iyi hissettirdi. Hadi bakalım. Geldik. Şimdi içeri gireceğiz inşallah. Vay be şurada ne karavanlar yaptık. Ne anılar var ne anılar şurada. Hadi bakalım bismillah. Evet sevgili dostlar. Vallahi konuşacak halimde kalmadı. Bayağı konuştum. Nasıl geçti? Güzel geçti. Yani ikimiz de konuştuk en azından. Açıkçası arkadaşlar yeni bir başlangıç olacaksa güzel olacak hayatımızda. Yeni bir başlangıç olmayacaksa yani o tarz bir ilişkiyi ikimizin de istemediğini gördük. Ama bu yeni başlangıcı yapma enerjimiz var mı? Bu nasip olur mu bilmiyorum. En son şeyi söyledim. Şu Nisa suresinde. Kur'an'da yazıyorsa farzdır. Size de okuyayım. Hani bilmeyenlere bilgi olur. Şayet karı kocanın aralarına iyice açılmasından ve artık yuvanın dağılmasından endişe ederseniz erkeğin ve kadının ailesinden birer hakem belirleyin. İki tarafta iyi niyetli işi düzeltmek isterse, yani hakemler işi düzeltmek iyi niyetli isterse Allah karı kocanın arasındaki dargınlığı giderip barışmalarını sağlayacaktır. Rabbim bunu garanti ediyor bize aslında. Yani hakemlere kalıyor aslında burada biraz iş ve şüphesiz Allah her şeyi bilir. Yani yaşadığımız her şeyi biliyor ve kullarının her halinden haberdardır ki ben bunu da şöyle düşünüyorum. Yani o zaman her şeyi yaşadığımız şeyi de biliyor Rabbim ve kullarının her halinden de haberdar. Yani bizim şu anki yani kendi adıma söyleyeyim ilişkin içinde doğru olmayan yanların pişmanlıklarını da Rabbim biliyor. Ben bunlara da güveniyorum biraz. Ben açıkçası kendimle çok yüzleştiğimi de söylemem gerekir arkadaşlar. Empati yapmak aslında her şeyi çözüyormuş. Yani sevdiğini nasıl düşündüğünü, böyle davranırsan, böyle yaparsan nasıl düşündüğünü. Çünkü küçük birkaç örnek üzerinden konuştuk. Mesela yaşanan bir olaydan. Ya onu sen o niyetle söylememişsin ama karşı öyle geçmiş. Yani öyle anlaşılmış. İletişimsizlik de yaptığımız yerler olabiliyor. Alınınca belki söylemek gerekiyor veya bir şeyleri langoz konuşmamak gerekiyor. Onun belki başka şekilde anlaşılacağını da ihtimalle düşünmek gerekiyor. Ya işte bunların hepsi aslında empatiye giriyor. Kendiyle de yüzleştikçe de bu kendi gelişimi de oluyor bir noktada. Dilerim ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun bir şekilde davranmaya çalıştığım ve davranmak için elimden geleni yaptığım bir yeni başlangıç olursa inşallah çok daha güzel, çok daha iyi bir ilişki olur. Artık bundan sonrası bizim için hangisi hayırlısıysa Allah da zaten onu bizim için karar kılacaktır hayatımızda. Yani böyle arkadaşlar. Günaydın sevgili dostlar. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Bu parkın yanında kaldım. Herkes de yürüyüş yapıyormuş falan. Ne güzelmiş ya burada. Ben de bir yürüyüş yapayım birazdan. Dün akşam tabii yorulduğum için yola çıkamadım. Neler oldu size biraz onlardan bahsedeyim. Dün akşam neler konuştuk. Çok özele de girmeden hani bir şekilde anlatayım size. Sonuçta buraya kadar beraber geldik. Şöyle ki ilk girdiğimde açıkçası Hasibe'yi 2 aydır görmediğim için biraz böyle bir heyecanlandım. Zaten girmeden önce de heyecanlıydım ya. İyice böyle bir tavan yaptı. Belli bir süre konuşamadım. Anneannenin evinde bu arada buluştuk. Anneanne çok tatlıydı sağ olsun. Babası da çok yardımcı oldu. Ne olacaksa olsun sonuç yine de konuşulsun istediği bize bu konuda ön ayak oldu. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Güzeldi. En azından konuştuk. Yani nasıl geçti derseniz açıkçası hani böyle bazıları için hafif gelebilir bu sebep. Hani işte şiddet yok, aldatma yok veya işte yüz kızartıcı bir şey değil. Neden evlilik böyle bu duruma geldi diye. İşte herkes yaşadığını bilir işte. İşin o içindeyken önceden de bahsettim ya işte yaşadığımız hayat tükettirmiş yani biraz. Onu fark ettik konuşurken. İşte yeniden bir adım atmak kolay değil yani. Çünkü 8 senede belli bir hareket döngüsü belirliyorsun. Onun dışına çıkmak ve şu an tabii psikolojik olarak da buna hazır mısın değil misin? Bunun gibi bir sürü etken var. Bunlardan bahsettik biraz. Sonuç olarak yani yıkmak kolay. Yıkmamak için elimizden geleni yapıyoruz iki taraf olarak da. Hakem belirledik. Ben Hasibe'nin babasını seçtim. Biraz orada gülüştük. Çünkü muhtemelen
muhtemelen ben seçmeseydim Hasibe seçecekti Hasibe'nin babasını. Sonra Hasibe de muhtemelen annesini seçti. Net kararı verecekler. Ve onlar ben olmasam da, ben İstanbul'da olsam da aralarında Allah'ın dediğini yapacaklar. İyi niyetlerini koruyarak inşallah hayırlı sonuçlarla olur. Hayırlısı neyse hakkımızda dedik o olsun. Ama %5 ihtimali de belki de yeniden böyle inşa etmek için çalışacağız. Güzel güzel konuştuk. Sen bana bunu yaptın, sen bana bunu yaptın gibi bir şeye girmedik. Genel olarak ama işte ilişkiyi de doğru yaşayamadığımıza dair vesaire böyle konuşmalar yaptık. Öyle yani güzel geçti. Şimdi ben artık yavaş yavaş İstanbul'a doğru gideceğim. Böyle bir videoyu çekmek de çok zor. Bu anları kayıt altına almak da iyi mi kötü mü bilemiyorum. Yani hani her şeyi birlikte yaşadığımız için sizin de bir şeyleri bilmeniz gerektiği için biraz da böyle belki de dışarıdan da birbirimizi görüyoruz. Yorumlar alıyoruz, dualar alıyoruz falan. O yüzden böyle paylaşıyoruz. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun dostlar. Vallahi sizsiz dönüş çok zordu. Gecenin de bir yarısına kaldım. Böyle ara ara o kadar uyku bastırdı ki zor geldim. Şimdi biraz dinleneyim. Yarın vedalaşmamızı yaparız. Son değerlendirmemizi yaparız. O zaman yarın olsun. Tekrardan selamlar sevgili dostlar. Ben İstanbul'a, Alaska'ya geldim. Tabi burada aklıma şey geldi. O kadar güzel yorumlar yapmışsınız ki heyecandan ondan bahsetmeyi unutmuşum. Çok teşekkür etmek istiyorum bu konuda size. O kadar güzel dualar ve destekleyici yorumlar yapmışsınız ki gerçekten okurken böyle gözlerimden hiç yaş durmadı yani. O kadar duygulandırdınız ki beni. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah hepinizin ailelerinde çok güzel mutluluklar olur. Gönlünüzden ne geçiyorsa o gerçekleşsin ve huzur, mutluluk hiçbir zaman hayatlarınızdan eksik olmasın. Çünkü çok büyük destek oldunuz. Yani bu videoda da aslında giderken sizi bir arkadaşım gibi hissettim. Yani yalnız gitmedim de hep birlikte gitmişiz gibi hissettim. Bu bile benim için çok özeldi. Tabii böyle izlenirken yeni insanların önüne de düşünce hani ben ilk defa izledim deyip de dua eden ve güzel mesajlar yazan birçok insan da var. Onlara da çok teşekkür ediyorum ama tanımayanlardan mesela sırf izlenmek için yapılmış olabilir falan gibi yazanlar var. İşte insan buna baştan bir kızıyor. Nasıl böyle bir düşünebilir bir insan diye. Ama sonra diyorsun ki yani bu bizi tanımıyor. O yüzden böyle yazmış olabilir. Bakınca da araştırınca da izlenme için bu tarz içerik yapanları da görünce ne diyeceğini bilemiyor insan. Maalesef izlenmek için her şeyi yapan insanlar yüzünden samimi bir şeyi paylaşırken de çekinen insanlar haline geldik. Aslında bu da toplumumuzun maalesef kötü anlamda nerelere geldiğini, işte sosyal medyanın da iyiye kullanılmadığında kötü tarafları beslediğini gördük ama neyse ki yorumlarımızdaki azlığı kadar hayatımızda da bunlar az ama insan kötü daha dikkat çektiği için bunlardan da bahsetme gereği duyabiliyor. 6000 yorum vardı herhalde en son. 6000'in içinden 20 tane böyle kötü yorum çıkması çok normal. Onları da bizi tanıdıkça zaten anlarlar ki bir yandan da aslında bunun ikilemini de yaşıyorum yani hani bu paylaşımları yapıyorum ama biraz özel hayatımızı da paylaşıyor gibi oluyoruz gibi hissediyorum. Ama diyorum yani biz zaten hep her şeyimizi paylaştık. Aslında yorumlarda buna da yorum yapmışsınız. Yani buradan siz her şeyi paylaştığınız için aslında nazar değmiş olabilir size diye. 8 yıl önceye gitsem aslında Hasibe çok da paylaşım yapmak istemiyordu. Yani paylaşımlarda en azından yer almak istemiyordu. Ben tek yapabilirmişim. Onu da tek yapabilirmişim. Aslında aynı hayatımızın özel alanlarını nasıl tek oluşturabilirsek kendi özel alanlarımızı oluşturduğumuz gibi bunu da iş olarak da tek başıma yapsaydım kesinlikle daha konforlu bir hayatımız olabilirdi. Belki de bu kadar nazar olmazdık. Hasibe biraz tabii nazarı da çekebilen bir insan olduğu söyleniyor. Belki nazar da olduk. Bu konuda da açıkçası çok araştırmaya çalıştım, okumaya çalıştım ama sizlerden de böyle hani bu konuda ehil insanlar varsa bizleri okursanız çok teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Bunun haricinde birçok yorumda da git kapısında yat denildi. İşte onu videonun başında da söylemiştim zaten. Ona alan açmam gerektiği için bu zamana kadar durdum. Tabii her şeyi de anlatmıyoruz. Bir şeyler de yapmaya da çalıştım. Hala da yapmaya çalışacağım. Bahsettiğim gibi de çok da olumlu yönde de ilerlemiyor açıkçası arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Bunu da görüyorum. Siz de üzülüyorsunuz bu duruma görüyorum. Çünkü siz ikimizi de iyi tanıdınız bence. Ben şeyden bahsetmiyorum yani kamera önünde rol yapsan da vesaire de o insanlara geçiyor. Ben onu biliyorum. 8 yıldır bizi izliyorsunuz. Bir sürü videomuzu izlemişsinizdir. Siz de hakkımızda nasıl insanlar olduğumuza dair zaten az çok tahminleriniz vardır. Bu etkileşim de bence o yüzden böyle sağlandığını düşünüyorum. Ama
tabii bu bazen de şeyi göremeyebiliyor insan. Mesela siz sadece kendiniz hani arkadaşınıza ulaşırmış gibi ulaşıyorsunuz ya, bizi öyle gördüğünüz için. Ama bu sizin çoğunlukta olduğunuzu ve bizim buna normal arkadaşa göre çok daha fazla maruz kalmanın bazen rahatsız edici olduğunu da söylemem gerekiyor. Daha açık bir şekilde söyleyeyim. Mesela ben gerçekten zor bir süreç yaşıyorum. Yani bu videoda siz sadece birkaç 10 dakikasına görüyorsunuz. Ama bu benim hayatım ve 2 aydır burada Hasibe'yle kurduğumuz hayatın içinde benim için gerçekten hayatımın en zor zamanları diyebilirim. Böyle zor günler geçirirken de bazen nefes almak için dışarıya atmaya çalışıyorum kendimi, ama dışarıda da işte sizlerle karşılaştığımda tekrar aynı konuları konuşuyor olmak beni açıkçası üzüyor. Bir de iyi niyetle akıl vermeye çalışan insanlar oluyor. Ayaküstü o sokakta onu konuşmak falan çok iyi hissettirmiyor bize. Karşılaşırsak sizleri seviyoruz, yanınızdayız deseniz yeterli olur. Aynısını muhtemelen Hasibe de yaşıyordur. Zaten ne olacaksa olacağına varıyor bir şekilde. Yani bizim elimizden geldiğini yaptığımızı bilmenizi isterim ve en azından dışarılarda denk gelirseniz bu konulara çok girmezseniz sevinirim. Bunun haricinde sizden videonun arasında istemiştim ama bu özel durumları açarken aslında size de video çekerken örnek olsun. Belki ilişkinizde faydası olur. Yani bu konuda birbirinize karşı bakış açılarınız değişir. Aranızdaki ilişkinize belki bir burada da dokunabiliriz. Hem bu hem de yani ben Hasibe'nin mesela keşke görebilsem yani şu an neler yaptığını, neler düşündüğünü, neler yaşadığını. Belki dışarıdan da bir göz olur diye böyle bu anları kayıt ettim. Bunları paylaşmamak da o kadar kararsız kalıyorum ki. Yani sonrasında iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum bilemiyorum da. Ama biraz özel alana da giriyor da olabilirim. Hakkına da girmek istemem Hasibe'nin. Ki zaten hiçbir zaman sosyal medyayı istekli değildi. Belki bu videoda bu konuyla alakalı artık bir karar verildiğinde kararı duyurduğumuz bir video olur. Onun haricinde çok da artık bu videoları paylaşmayı düşünmüyorum. Benim başka bir işim de yok maalesef. Hazıra dağ dayanmaz derler ya, benim hazırda bir dağım da yok. O yüzden çalışmak zorundayım ve burası da benim aynı zamanda bir işim. Böyle de bakınca da içerikler üretmem gerekiyor. Devam ettirmeye çalışmam gerekiyor. Bir yandan da bu bana iyi de geliyor. Yani böyle iletişimde kalıyor olmak falan en azından kafamı dağıtıyor. Yani şu an Hasibe ile ilgili bir konuyu konuşuyor olabiliriz ama başka bir konuyu konuşurken de en azından belki biraz uzaklaşırım hayatımdan diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Böyle düşünüyorum ama şu aralar düşüncelerim çok şişti. Artık beynim, kafam böyle kazan gibi oldu. Ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Bazen kendimle konuşurken falan buluyorum artık bir sus falan diyorum. Nefsim bir yandan car car car, belki kötü, belki iyi, bir sürü kafamın içinde sesler dönüyor. Bununla baş etmek de zor ve yani bir şey de değiştirmiyor yani. Bunları düşünmek, bunlarla mücadele etmek falan zor yani ya. Vallahi gerçekten arkadaşlar zormuş. İşte. Ama bu da bir sınav olarak bakıyorum. Bu dünyanın bir sınav olduğunu ve geçici olduğunu farkındayım. Ve o yüzden de sabrederek ve doğru hareket etmeye çalışarak ilerlemeye çalışıyorum. İnşallah her şeyin hayırlısı olur hakkımızda. Hepimizin. Yani Hasibe'nin de, benim de ve siz izleyenlerin de. Çünkü önemli olan o. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days when our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that old.